Babalar, şunu hayal edin. Bir gemi senden uzaklaşıyor. Bağırıyorsun, koşuyorsun, ciğerlerin patlayana kadar haykırıyorsun. Çünkü fikrin değişti. Ama deniz bu. Umursamıyor. Dalgalar senin çığlıklarını yutuyor. Ve sen dünyanın tam ortasında sonsuz bir maviliğin içinde yapayalnız kalıyorsun. 1704 yılındayız. Pasifik Okyanusu'nun ıssızlığında Alexander Selkirk adında ya da Selkirk bir denizcinin sadece doğayla değil kendi zihniyle vereceği o korkunç savaş başlıyor. Robinson Crusoe'un o cilalanmış hikayesini unutun babacım. Gerçek çok daha karanlık. Şimdi hazırsan anlatıyorum. Alexander abimiz bir korsan gemisi olan Cinque Ports'un seyir subayıydı. Ama gemi dökülüyor. Gövdesi deniz kurtları tarafından delik deşik edilmişti. Alexander kaptana bağırdı. "Baba, bu gemi tabut. Açık denizde hepimizi yutacak." Kaptan Starling ise geri adım atmadı. Alexander öfkeyle "O zaman beni şu adada bırakın babacım," diye bağırdı. Bu bir kumardı ama kaptan Resti gördü. Bir tüfek, bir barut, bir bıçak, bir balta ve de bir tane İncil. Yanlarında da Alexander abi. Kıyıya bırakıldı. Gemi ufukta bir nokta haline geldi ve o an kalbinde devasa bir boşluk oturdu. Ha, bu arada kendimle alakalı kısa bir şey. 50 abone olmamıza çok az kaldı. Şuraya bir yere abone olun, gözünüzü seveyim be. Hadi devam. İlk gece karanlık çöktüğünde sessizlik öyle yoğun bir hal aldı ki Alexander abimizin kulakları çınlamaya başladı. Ardından o sesler geldi. Ne olduğu belli olmayan hışırtılar, sanki birileri fısıldıyor gibi gelen rüzgar sesleri. İlk aylarda fiziksel bir açlık değil, psikolojik bir yıkımdı. Alexander günlerce sahilden ayrılamadı. Ufka bakıp pişmanlığını haykırdı. "Babacım, ben ne yaptım?" der gibi. Ama ada ona acımadı tabii. Çürük geminin geri dönmesini bekledi. Ama birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden hesabı. Gelmediler. O dönemde tuttuğu notlar ve sonrasında anlattıkları hayatını sonlandırmanın eşiğinden döndüğünü gösteriyor. Çiftleşme zamanları gelip sahili istila eden binlerce deniz aslanının devasa kükremeleri ormanı bir cehennem korusuna çeviriyordu. Alexander abimiz iç kesimlere doğru kaçmak zorunda kaldı. Bu aslında onun şansı da oldu. Orada yabani keçiler keşfetti. Barutu bitince Alexander abi onları çıplak elleriyle avlamayı öğrendi. Ayakkabılar parçalandı. Ayakları birer toynak gibi nasırlaştı. Artık bir insan gibi değil, avladığı keçiler gibi hareket ediyordu. Adadaki en çevik canlıyı bile eğile yakalayabiliyordu. Ama asıl kabus geceleri geliyordu. Fareler, sıçanlar tabii. Uyurken Alexander abinin parmaklarını, kulaklarını ufak ufak kemiriyorlardı. Alexander abim ne yaptı biliyor musun? Adadaki yabani kedileri besleyerek onları evcilleştirdi. Düşünsene babacım, geceleri etrafında parlayan onlarca kedi gözüyle onların mırıltıları arasında uykuya dalıyordu. İnsanın en yakın dostunun birkaç kedi olduğu o tuhaf ekosistem. Alexander abim aslında bir korsandı. O dönemde Pasifik Okyanusu İngilizlerin, bu Elizabeth ablanın en büyük düşmanı olan İspanyolların kontrolündeydi. Aylar yıllar devrildi. Alexander abimin konuşacak kimsesi olmadığı için kelimeleri de unutmaya başladı tabii. Kendi sesini duymaya ihtiyacı vardı. İncil'i yüksek sesle okumaya başladı. Aynı sayfaları, aynı ayetleri defalarca haykırdı. Eğer kelimeler kaybolursa insanlığını da kaybedeceğini biliyordu. Bir gün ufukta iki gemi belirdi. Alexander abinin kalbi umutla çarptı.
Sahile koştu, hemen bir sinyal ateşi yaktı. Ama bir yaklaştı gemiler, bayraklar İspanyol bayrağı. Bir İngiliz korsanı için onlara yakalanmak, kurtarılmak demek değil. İşkence edilmek, köle olmak ya da idam demekti. Umudu bir anda saf bir dehşete dönüştü. İspanyol denizciler karaya çıkıp onu aramaya başladılar. Alexander abim keçi derisi giysileriyle ormanın derinliklerine adeta bir keçi gibi kaçıverdi ve dev bir ağacın tepesine tırmandı. Yıllardır orada. İspanyollar tam o ağacın altında mola verdiler. Hatta ağacın dibine işediler. Alexander abim nefesini tuttu. Gözlerini yumdu. O an adadaki yalnızlığının aslında onun tek koruyucusu olduğunu anladı. Düşmanlarından kaçmak için uğruna delirdiği o yalnızlığa tekrar sığındı. 4 yıl 4 ay sonra 1709 yılına gelindiğinde 2 İngiliz gemisi kıyıya yanaştı. Karşılarında gördükleri şey bir insan değildi. Keçi derileri içinde vahşi bir yaratıktı. Konuşmaya çalıştığında sadece garip hırıltılar çıkarabiliyordu. Alexander abim kurtarıldı. İngiltere'ye geri götürüldü. Burada bir efsane oldu. Daniel Defoe ondan ilham alıp Robinson Crusoe yazdı. Ama Alexander abim hiçbir zaman o kitaptaki kadar medeni kalamadı. Modern dünyanın kalabalığı onu boğdu. Babacım, o adada mutsuzdum ama şu anki kadar huzursuz değildim diyordu. Birkaç yıl sonra yine denize kaçtı ve Afrika açıklarında yine gemide öldü. Cenazesi onu bekleyen tek yere, denizin derinliklerine bırakıldı. Alexander abim bize şunu öğretti. İnsan tamamen yalnız kaldığında ya aklını kaybeder ya da kendini baştan inşa eder. Alexander abim ikisini de yaptı. Peki sen o ağacın tepesinde İspanyol askerleri altında işerken ne hissederdin? Yorumlara yaz bunu. Şimdi bu tarz şeyleri beğeniyorsan ekranın bir yerlerinde çıkan kartlara, oynatma listelerine tıklayabilirsin. Bu haftalık da benden bu kadar. Eyvallah.